Evet, The War Within hikayesindeki detayları eşelemeye devam ediyoruz. Bugün şu videoda bahsettiğim Vault of Memory ana arşivindeki Titan kayıtlarına göz atacağız. Bu arşivin saga boyunca çok önemli olmasını beklediğimi söylemiştim ancak daha The War Within'in ilk patch'inde bu kadar çarpıcı detayların ortaya çıkmasını beklemiyordum. Şimdiden bu arşive 3 disk yerleştirdik ve bu diskler Arcadas'ın kayıtlarında oluşuyor aslında. Arcadas'tan daha önce bahsetmiştim ancak çok eski videolar onlar. Özetleyem gerekirse Arcadas aynı Tyr ve Odin gibi Titanların Azeroth'u gözetlemeleri için yerleştirdiği bekçilerden biri. Chamber of Heart ve Old Cutler'ın hapishanelerin inşasında da önemli rol oynayan Arcadas, aynı zamanda Dragonfly sırasında da bahsi geçen Norgannon disklerinin koruyucusuydu. Bakalım Arcadas'ın Titanlar hakkında bize anlatacak neleri varmış. The great Titan Khaz'goroth, who granted me the gift of the Forge, has relayed information from the Pantheon about our purpose. To create order from the chaos of the cosmos, the Titans search the great dark beyond for the Prime World Soul. This World Soul, the most powerful in existence, they would guide to become the greatest Titan of all. In time, they came to sense a mighty presence within the world called Azeroth. The Pantheon made their way to the nascent World Soul, hoping that their search was at an end. Amazing. It's as though Keeper Arcadus was delivering the word of the great Khaz'goroth himself. These logs must be the Architect's personal records of everything. I wonder how many more we can recover. I know of Arcadus from my studies in Khazmodan. But this World Soul he speaks of? Here on Azeroth? Do you think that's what Granda Magni was hearing all those years when he was a speaker? I am not sure what significance this might have for my people, or my purpose. But I have faith in the Titan's plan for us. Evet, Azeroth'un World Soul'unun diğerlerinden de bir şekilde farklı olduğunu ve bu yüzden herkesin hedefinde olduğunu biliyorduk. Ben First One olduğunu düşünüyordum ancak burada Prime World Soul diyor. İlk olanı. Bu kayıtlara göre Titanlar ilk World Soul'u arıyorlarmış ve amaçları da ona Titan olması için rehberlik etmekmiş. Ki bu da zaten düşündüğümü iyice doğruladı. Azeroth bir Titan değil. Daha doğrusu bu World Soul dediğimiz şeyler illa Titan'a dönüşecekler diye bir şey yok demek ki. Amaltul Azeroth'u bulduğunda onu bir Titan olarak doğması için yönlendirmeye başlamış. Nasıl yönlendirdiğini ve ne yaptığını önümüzdeki kayıtlarda anlayacağız. Çünkü World Soul'lar aslında her güce evrilebilir. Dreadlord'lar Burning ve Sargeras'ı yönlendirerek Argus'un Death enerjisiyle infüze edilmesini sağladılar ki Arbiter'e çarpıp onu bozabilsin. En azından Sylvanas romanında Mal'Ganis bunu böyle anlatıyor. Bu da aklıma şunu getirdi. Amantul'un Titan olarak doğmasını tetikleyen biri olmalı. Ona Arcane gücünü enjekte edip Titanların oluşmasını sağlayan biri. Çünkü Amantul ilk doğan Titan olarak sonrasında diğer Titanları bulmuş ve uyandırmıştı. Belki de Eonar olsun, Norgannon olsun onlar da aslında Titan olarak doğmayacaklardı ancak Amantul onları bu yola sürüklediği için böyle doğdular. Zaten Amantul daha sonrasında emrindeki Titan Pantheonu ile fiziksel evrende istediği gibi at koşturmaya başladı. Buradaki diğer detay ise Azeroth'un ilk World Soul olması. Çok önemli. Şu yüzden önemli. She's not the last, but the first. Drown her, and you will see. Evet, Battlestar Azeroth'taki Nuzot fısıltılarından biri. Burada kastın artık Azeroth'un ruhu olduğu kesin. Burada aylar önce biriniz bir videonun altında Azeroth Titan olmadığı için The Last Titan ile kastedilen Titan'ın Sargeras olacağını ve son kalan Titan olacağını söylemişti. Çok net hatırlıyorum ama aradım taradım hangi videonun altında olduğunu bulamadım. Kim söylediyse hakkını helal etsin. Ama doğru yolda kendisi ve Nuzot burada onu boğun ki gerçeği görün diyor ya. Azeroth şu an kara kanla boğuluyor aslında. On Azeroth, the Pantheon sensed a powerful source of corruption. To protect the World Soul, they sent us, the Keepers, to lead the Titan-forged forces into battle. In time, we rooted out and defeated the threat.
imprisoning its last vestiges in the deep places of the world. Then, led by Aman'Thul himself, the Titans set towards studying the soul of Azeroth to determine whether it truly was the one they sought. To aid the Titans, we Keepers were tasked with engineering the Manifold, a vast world-spanning complex of machines, forges, and installations. Working in tandem, they would bring order to Azeroth and create a means by which the Pantheon could examine the world's soul in depth. That corruption the Keeper's talking about. That's the old gods. That must be why they were here as well. For the power of the world soul. Though I've also read that while the Titans defeated the old gods, they tore a wound in the world. Always thought that was just a metaphor. It seems clear now that Azeroth must be the prime world soul. That would explain why the Void, the Titans, the Legion, every cosmological force have sought to control it or destroy it over the eons. What do you suppose the Titans needed to study about it? We cannot possibly understand the intricacies of the Titans' reasons. But that complex Arcadus mentioned, I believe I know what that is about. Evet, burada da aslında az önce konuştuğumuz destekler şekilde Brynn tüm kozmik güçlerin gözünün Azeroth üzerinde olma sebebini Prime World Soul olmasına bağlıyor. Buradaki asıl önemli detay ise bu Manifold adını verdikleri karmaşık sistem. Titan Keeper'lar devasa çok karmaşık bir sistem kurmuşlar Azeroth üzerine. Ve bu sistem aslında aynı burada söylendiği gibi sayısız tesis ve makinenin gezegeni sarıp sarmalayarak oluşturduğu bir şey. Şu an bildiğimiz büyük Titan tesisleri Uldaman, Uldorus yani aslında Tyrolt, Ulduar, Uldir, bir de Uldaz diye bir tane daha var. Hem Battle for Azeroth hem de Dragonflight'ta adı geçmişti ancak henüz keşfetmedik. Ve şimdi öğrendik ki Khazalgar'da aslında başlı başına bir tesis ve belki de en önemlisi. Çünkü bir sebepten ötürü World Soul'a en yakın olan tesis. Şu an 66 tane Titan tesisi var Azeroth üzerinde ve her yere dağılmış durumdalar. Kalimdor, Eastern Kingdoms, Northrend, Dragon Isles, Zandalar, Najjatar aklınıza gelebilecek her yerde Titan tesisleri ve makineleri var. Dünyayı hapsetmişler aslında Titanlar bu kadar fazla tesis kurarak. Burada amaçları World Soul'u inceleyecek sistemi kurmak evet ama aynı zamanda gezegeni sarıp sarmalayarak bence Order büyüsüyle doldurarak Titan'a dönüşmesini garantilemek. At the Titan's command, we Keepers began the acclamation. Each installation, all linked to the Manifold, produced vast numbers of Titan-forged workers. We fired the great forges to fuel the acclamation and empower the Manifold to heal the ravaged world. Then began construction of the Coreway, a direct channel to the heart of Azeroth that would allow the Titans to study the world's soul without harming it. However, as we delved deeper, we encountered certain obstacles, colossal crystals, which we came to realize were calcified chunks of the world's soul's essence. They are of great power, and I wonder how many yet remain undiscovered beneath the earth, all over the world. By word of the great Khazgoroth, the Titan's research has revealed that Azeroth's world soul is indeed the Prime. Our purpose may yet be fulfilled. Enormous, powerful chunks of world soul essence. Do you think Beledar and Halofal could be one of them? Potentially. But it was never within the scope of our edicts to study the crystal. He mentions the Titan Forge making the Coreway. Did you know it was built to study the world soul? We were created for the great purpose of serving the Titans, and thus we built it.
its purpose was irrelevant to us. We fulfilled our edicts dependably, and we have strived to do so throughout the millennia, despite Kaz Algar facing many setbacks. Setbacks? What do you mean? Long ago, the continents of the world split apart, and the machinery that powered our facility was damaged, cut off from the manifold. We were unable to repair the connection. We operated on auxiliary power for a time, but eventually it ran out, and we fell into disarray. That must have been the Sundering. It's miraculous that any of this survived intact. Evet, The Warwit'in en büyük gizemlerinden biri, en büyük sürprizlerinden biriyle geldi aynı anda. Beledar'ın doğasını ve ne olduğunu gayet erken öğrendik ve bir değil birden fazla kristal olduğunu. Ki zaten önümüzdeki patch 11.07'de de bu kristallerden birinin olduğu bir adaya yol alacağız. Bu inanılmaz bir şey bu arada, yani Beledar aslında Azeroth'un World Soul'u ve bu neden Radiant Song'un Beledar'dan geldiğini de açıklıyor. Şimdi bunun üzerine bu odada küre var ya, üzerindeki rünleri hiç incelediniz mi video boyunca? Şimdi Beledar'ın üzerindeki işaretlere ve simgelere bakın. Ayrıca renk tonuna. Ve şimdi de aylar önce yayınlanan Warwit'in çıkış sinematiğine tekrar göz atalım. Hani Zaltat'ın konuştuğu ve bu sırada World Soul'u gördüğümüz. In darkness, she slumbers and dreams. Bakın bunu o dönemde de konuşmuştuk. World Soul bir şeyin içine hapsedilmiş. Karanlıkta ve ışık burada bir şeye çarpıp geri yansıyor. Ben bunu o dönem şu makine tarafından çevrili olabilir diye düşünmüştüm, ancak Beledar'ın içindeki bir parça ise bu çok mantıklı, çünkü ışığın yansımasına bakarsanız ışık kırılıyor yansırken. Muhteşem bir detay bu, çünkü kristalin içinde bir parça. Bu yüzden de ışık yansırken kırılıyor kristalin yüzeyinden. Ve böyle sayısız parça var ki bu ayrıca benim yine o videoda konuştuğum ihtimallerden birini aklıma getirdi Zaltat'la ilgili. Bir şey World Soul'un parçalara ayrılmasına sebep olmuş ki Zaltat'ın World Soul'dan ayrılarak hiçliğe düşen bir parça olabileceğini konuşmuştuk. Ya gerçekten öyleyse? Çünkü burada açık açık diyor ki World Soul parçalara bölmüş kendini. Ya da ayrılmış mı? Arcades burada diyor ki Titanlar World Soul'u bulduğunda zaten parçalara ayrılmıştı. Yani bizden buna inanmamızı istiyorlar. Peki World Soul niye parçalanmış ya da kendini bilerek mi parçalara ayırmış, bir şeyden korunmak için mi? Yoksa bunu Amantul mu yaptı? World Soul'u daha rahat kontrol edebilmek için parçalara ayırdı ve bize yalan mı söylüyorlar yine? Şöyle de bir detay var. Bize daha önceki bir röportajda Zaltat'ın Azeroth'un anılarını kurcaladığını söylemişlerdi. Azeroth'un anılarını avlıyor Zaltat. Neden? Çünkü Azeroth'un anılarında bulmak istediği bir sır, bir an var. İşte aradığı da bu olabilir. World Soul'un neden ve nasıl parçalara ayrıldığını öğrenmek istiyor olabilir. O zaman Sargeras kılıcı sapladığında Azeroth'u öldürmek mi istedi cidden? Çünkü bir önceki videoda konuştuk. Sargeras kılıcı sapladıktan sonra Karakan World Soul'a doğru akmaya başlamış ve Beledar da yine o andan itibaren kararmaya başlıyor. Çünkü Karakan dünyanın derinlerine akmaya başladıkça Beledar'a yaklaşmış ve kristale bulaştıktan sonra da Beledar dönem dönem kararmaya başlamış. Şimdi şu var, yine az önce bahsettiğim sinematiğe dönüp bakarsak burada World Soul'un çevresinin kararmaya ve aslında Void Corruption'la dolmaya başladığını görüyorduk. O zaman bu Beledar gerçekten. Çünkü zaman içinde mor, kırmızı ve siyah tonlar altın ve sarı tonların yerine geçmiş. Aynı Beledar'da olduğu gibi. O zaman son soru olarak ve size soracağım soru olarak şu kalıyor geriye. Sargeras neden Void'in çok işine gelecek bir şey yaptı? Yani bunun olacağını öngörmemesi bence imkansız. Titanlar işini yarım kestiği için bunu yaptı belki de, ama ya gerçekten Sargeras'ın derdi artık Void değil de Amantul ve onun kurduğu hapishane ise Sargeras bölünük licini kurarken ki amacına ihanet mi etti? Ya da son ihtimal olarak yoksa bu Light'ın işi mi? Alaria began to see visions. Terrible, terrible visions. She saw the light moving through the cosmos like a ravenous predator. She saw it touch the minds of Azeroth's mortals, a touch that corrupted them forever. She saw generations live and die in invisible chains, bound to a force that granted them fleeting moments of peace in exchange for absolute obedience. She saw war. She saw the forces of the light striking back against the void. She saw darkened worlds burning in holy fire. She saw millions of creatures encased in luminous crystals the size of mountains, sustained by the light and unable to die.
Warriors of the light were monsters, corrupting and consuming everything they touched. On and on and on it went, until she could not even comprehend it all. Lies. She whispered, These are all lies. Sear that into your heart. the Locust Walker said. Know that and never forget it. Evet, Aler'in ışık hakkında gördüğü göre daha önce şurada detaylıca konuşmuştuk zaten. Ya Light, Old God'lardan da Titanlardan da önce bu World Soul'a ulaşıp onu parçalara bölüp sonra da böldüğü parçaları aynı burada tarif edildiği gibi kristallerin içine hapsettiği ki kontrol elinde tutsun ve inanılmaz bir avantaj elde etsin Void'e karşı. Ya da belki de World Soul'u henüz oluşma aşamasındayken bir araya gelemeden bulup hazır parçaları birleşmemişken hapsettiler. Bu yüzden Beledar karanlığa dönüyor. Işık o kadar kibirli ki kaybetmeyeceğinden o kadar emin ki eninde sonunda karanlığa dönüşeceğini hesaba katmadan Azeroth'un World Soul'unu herkesten önce ele geçirmiş. Ama şimdi World Soul'a ait olan tüm bu parçalar ışık tarafından oluşturulmuş kristallerin içinde hapsoldukları için karanlığa dönüşmeye başladıkları anda Void müthiş bir avantaj elde edecek. Hadi düşünün bunun üzerinde de. Son detay olarak artık susmam lazım. Düşündükçe daha fazlası geliyor çünkü. Şu videoda karanlık ve Beledar arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. O videoyu izlediyseniz bence parçaları şu an çok daha rahat birleştirebilirsiniz. Bu videoyu daha da uzatmasam iyi olacak. Evet, uzun süredir konuşmak istediğim detaylardan biriydi Titanların bu sırları ve eminim ki önümüzdeki aylar ve yıllarda bu ufak arşivden daha çok ilginç şey çıkacak. Bu videoda kısaca şimdilik öğrendiklerimizden bahsedip üzerlerine konuşmak ve ne anlama gelebileceklerini tartışmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala yeni katıldıysanız The War Within hikayesi hakkında da bolca konuştuk. Göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.